aydınlık bir krallıkta Kral Valerian tahtını devredecek yaşa gelmiş ve krallığına hükmetme gücünü veren gizemli bir özellikle doğmuştu. Bu özellik güneşin mirası olarak anılıyordu ve taht varisi olan kralın güneşin doğuşu ve batışına bağlı olarak yönetme gücünü artırıyordu. Kral Valerian'ın 3 oğlu, Prens Elias, Prens Adrian ve Prens Kaldor her biri farklı karakterlere sahipti. Elias, babasının iyi kalpli liderliğini miras alırken, Adrian cesur ve bilge bir savaşçıydı. Ancak Kaldor, karanlık düşüncelerle dolup taşan bir ruha sahipti. Bu 3 kardeşin kaderi, güneşin mirasını taşıyan kralın ölümüyle birlikte belirlenecekti. Kral Valerian, ölümcül bir hastalığa yakalandığında krallık çalkalandı. Bu sırada Prens Kaldor, babasının hastalığını kötüye kullanma planları yapmaya başladı. Kralın ölümünden sonra tahtın ona geçmesini istiyordu ve karanlık güçlere olan ilgisi artıyordu. Kral Valerian, ölüm döşeğinde güneşin mirasını taşıyan oğlu Elias'a krallığı emanet etmeye karar verdi. Elias, bu özel mirası devraldığında taht üzerinde parlayan bir güneşi temsil ediyordu. Ancak bu karar Kaldor'un içindeki karanlık güçleri daha da kışkırttı. Kralın ölümüyle birlikte Prens Kaldor, kardeşi Elias'a karşı karanlık büyüler kullanarak entrikalara başladı. Güneşin mirasının ışığına karşı karanlık büyülerini besleyerek krallığı ele geçirme planlarını hızlandırdı. Ancak bu planlar Elias ve Adrian tarafından fark edildi. Elias, güneşin mirasının ışığı altında Kaldor'un karanlık güçlerine karşı direniş örgütledi. Prens Adrian, kardeşine destek verdi ve krallığı karanlık güçlerin elinden kurtarmak için birlikte mücadele ettiler. Kaldor'un ihaneti, krallığı kaosa sürükledi. Kardeşler arasındaki çatışma zirveye ulaştığında, güneşin mirasının ışığı ve Kaldor'un karanlık güçleri arasında şiddetli bir çatışma başladı. Krallık, iç savaşın gölgesine gömüldü. Sonunda Elias ve Adrian, Kaldor'un karanlık güçlerine karşı zafer kazandılar. Güneşin adaleti, krallığın tekrar aydınlığa kavuşmasını sağladı. Elias, krallığın tahtında, güneşin mirasını kullanarak halkına adil ve aydınlık bir yönetim sağlamaya devam etti. Kaldor ise karanlık güçlerin etkisinden arınmak için bir şans buldu ve yeniden doğma fırsatı yakaladı. Krallık, güneşin adaleti ve mirasının ışığında yeniden doğmuş bir şekilde huzur ve refaha kavuştu.